Tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bandana serimize devam ediyoruz. Çok sevdiniz. O kadar çok model atıyorsunuz ki Instagram sayfamdan bunu da öğrenelim diye. Hepsi birbirinden güzel. Sizler için en güzellerini seçip tarif videolarını hazırlıyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Bandanamızı örüyorken koton ipler kullanıyoruz arkadaşlar. Markasının bir önemi yok. Koton ip olmasına dikkat edin ki daha uzun ömürlü olsun. Şimdi benim şöyle hazırladığım 3 tane renk ipim var. Aslında 2 renkten oluşan bir bandana. Ana rengimiz beyaz. Etrafına çiçekler yapacağız. Ben çiçeklerini ebruli iple mi yapsam, tek renk mi çalışsam karar veremedim henüz. Onu ördükçe kararını vereceğim. Sizlerle burada zaten gösteriyor olacağım. Toplamda 50 gram ip yeterli oluyor arkadaşlar bir bandana için. Yetişkin bandana örüyorsak 40 ile 50 santim arasında yapıyoruz. Çocuk bandana örüyorsak 30 ile 40 santim arası. Küçük bebekleri örüyorsak, yani 1 yaşında 2 yaşında bebekleri örüyorsak, çocukları örüyorsak o zaman 25 ile 30 arası yapabilirsiniz. Ölçerek ilerleyin arkadaşlar. Burada baz alacağınız nokta ölçü her zaman. Şimdi dediğim gibi koton ip kullanıyorum. 2,5 milimlik tığ kullanıyorum. İpinizin incelik kalınlık durumuna göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Ama burada önemli olan nokta tığ numaranız, ipinizin kalınlığı ve el aranız fark ettiğinde yaptığınız ölçülerde farklı çıkar. O yüzden bandanamızı örüyorken benim size verdiğim sıra sayılarını değil, ölçüyü baz alın. Ben ölçülerini de çünkü veriyor oluyorum videonun içerisinde. Ölçüye göre örün arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Instagram sayfamda, kanalımda aynı isimde Aysha Hobi. Oradan da beni takip edebilir, benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi örmeye başlayalım. Bandanamız şöyle oluyor. Gerçekten efsane güzel bir bandana oluyor. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Videoyu düzenli izlerseniz sıkıntısız bir şekilde örebilirsiniz. Atlamadan izleyin arkadaşlar. Takıldığınız yerde videoyu geri sarabilirsiniz. Yavaş gelirse hızlandırabilirsiniz. Yani bu tamamen sizin elinizde. Şahane bir bandana oluyor. Şimdi birlikte örelim bu güzelliği. Örmeye başlayalım. Zincir çekerek başlayacağız. İlk zincirimizi çekiyoruz. Bu düğüm niteliğindedir. Bunu saymayacağız. Bunun üzerine 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimizi atlayacağız. 5. zincirimize. Buradan da baktığımızda aslında ilk zincirimize batıp 3 tane ikili trabzan yapacağız. Nasıl yapıyoruz bu 3 tane ikili trabzanı? İkili trabzanı bilmeyenler için şöyle kısaca anlatayım. Zincire battım. İp aldım ve çıkardım. Tığımda 3 tane ilmek var. Tığıma ip aldım. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkardım. Tığıma ip aldım. Daha sonra diğer 2 ilmeği tığdan çıkardım. Yani ikili trabzanla bu şekilde yapmış oldum. Tığıma ip doladım. Aynı zincire 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 3 tane ikili trabzana ulaşmış oluyorum. Şimdi örmeden atladığımız 4 tane zincirimiz bir trabzan niteliğindedir. Her sırada bu zinciri çekeceğiz ve her sırada trabzan olarak sayacağız. 3 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Şimdi üçlü trabzan yapıp sırayı bitireceğiz. Üçlü trabzanı da bilmeyenler için anlatayım. Bakın tığıma 1, 2 defa ip doluyorum. Az önce battığım zincire tekrar batıp ip alıp çıkarıyorum. Tığda 4 tane ilmek var. Tığıma ip alıyorum. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. Tığıma ip alıyorum. Daha sonra diğer 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. Tığıma ip alıyorum ve daha sonra diğer 2 ilmeği. 3 defa da çıkarmış oluyorum ilmeklerimi. Yani üçlü trabzanımı yapmış oluyorum. İlk sıramız bitti arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramıza ve bundan sonraki sıra geçişlerine her zaman 4 tane zincirle geçeceğiz. 4 zincirimizi çektik ve dönüyoruz. Tığımıza ip doluyoruz. Başlangıcımız her sırada aynı olacak. 4 zincir, ilk boşluğa 3 tane ikili trabzan. İlk bir zincirlik boşluğumuz içine hemen 1, 2, 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Daha sonra bir tane zincir çekiyoruz. Aşağıdaki 1, 2, 3 tane ikili trabzanı atlayıp yanındaki boşluğa batıyoruz ve buraya yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sırayı nasıl kapatıyorduk? Üçlü trabzanla. Onun için bir tane zincir çekiyoruz.
Tığımıza 2 defa ip doluyoruz. Boşluğa değil, üçlü trabzanı zincirin tepesine yapacağız. Zincire battık. İp aldık, çıkardık. Önce iki ilmeği tığdan çıkardık. Daha sonra diğer 2 ilmeği tığdan çıkardık ve daha sonra diğer 2 ilmeği. Yani üçlü trabzanı yapıp ikinci sırayı da bitirdik. Üçüncü sıraya geçiyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektik, döndük. Tığımıza ip doluyoruz. Bir zincirlik boşluğa batıp hemen 3 tane ikili trabzan yaparak 3. sıraya başlıyoruz. 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Bir tane zincir çekiyoruz. 1, 2. 2 tane trabzanı örmeden atlıyoruz. 3. trabzana batıp buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir zincirlik boşluğu atlıyoruz. Yanındaki ilk trabzana batıp ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar bir zincir, 1 ve 2. 2 tane ikili trabzanı atlıyoruz. Son boşluğa batıp buraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, aynı yere 2 ve 3. Bir zincir çekiyoruz ve üçlü trabzan yapıp sıramızı kapatıyoruz. Tığımıza 2 defa ip doladık. Zincir tepesine, bir alt sıradaki zincir tepesine battık ve üçlü trabzanımızı yaptık. 3. sıramızı da bitirdik. Bakın kafesler oluşturmaya başladık. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyoruz. Tığımıza ip doluyoruz ve dönüyoruz. İlk bir zincirlik boşluğa batıp buraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 2 tane trabzanı atlayıp 3.'ye batıp ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir sonraki trabzana batıp ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir sonraki trabzana batıp ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve bir sonraki trabzana batıp ikili trabzan yapıyoruz. Bakın kafeslerimiz her sırada artarak devam ediyor. Bir zincir çekiyoruz. Bir trabzana atlıyoruz. Sonraki trabzana batıp, hatta ona batmayalım, 2 trabzana atlıyoruz. En son boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Her sıra sonunda aynısı olsun. Bu şekilde yapalım. 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Bir zincir çektik. 2 defa ip doladık. Sondaki bir alt sıradaki yani zincire batıp sondaki üçlü trabzanımızı yapıp sırayı tamamladık. 1, 2, 3, 4 zincir çektik ve bir sonraki sıraya döndük. Ne yapıyorduk? Her sıra aynı başlıyor ve aynı bitiyor arkadaşlar. Ve her sıra birbirinin tekrarı. Tek fark eden aradaki şu kafes sayılarımız artıyor. 4 zincir çektik. İlk boşluğumuza battık. Buraya 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çektik. 1 ve 2. 2 tane trabzanı atladık. 3. trabzanın tepesine batıp buraya ikili trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Bir sonraki trabzan tepesine batıp ikili trabzan yaptık. Bir zincir. Bir sonraki trabzan tepesine batıp ikili trabzan yaptık. Bir zincir. Bir sonraki trabzan tepesine batıp ikili trabzan yaptık. Bir zincir. Bir sonraki trabzan tepesine batıp ikili trabzan yaptık. Bir zincir. Bir sonraki trabzan tepesine battık. İkili trabzan yaptık. Sıra sonundayız. Bir zincir. Trabzanların ikisini de atladık. Son boşluğa batıp buraya 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Tığımıza 2 defa ip doladık. Bir alt sıradaki zincirin tepesine battık ve üçlü trabzanı yapıp sırayı bitirdik. Şimdi bundan sonraki sıraları tek tek göstermeyeceğim çünkü hep aynı işlemi yapacağız. Hep aynı şekilde başlayacağız, aynı şekilde bitireceğiz. Ortalar hep aynı olacak ve böylelikle V şeklinde büyüterek devam etmiş olacağız. Bu
yanlarda yapmış olduğumuz, bitiriyorken bir zincir çekip oluşturduğumuz boşluk, başlıyorken 4 zincir çekip oluşturduğumuz boşluk sayesinde böyle büyüyerek devam ediyor örgümüz. Bir sonraki sıralar dediğim gibi aynısı olduğu için video uzamasın. İstediğimiz ölçüye gelene kadar örelim. Daha sonrasını birlikte devam edelim. Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim, ben bandanamızı ördüm. Şimdi kaç sıra örmüşüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 sıra örmüşüm. 25 sıra ördüğümüzde şöyle yüksekliğimize bakalım. Bakın şu an yüksekliği arkadaşlar 24 santim. Genişliği ise şöyle göstereyim, net görün. 39 santim arkadaşlar. Bu benim için ideal bir boyut. Şimdi şapkamızın, bandanamızın o kadar çok şey örüyorum ki, bandanamızın bağlama iplerini yapacağız. En sonda da çiçeklerini yapacağız. Beyaz ipimizi kesmeden bağlama iplerimizi yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Toplamda 51 tane zincir çektim arkadaşlar. 51 zincir çektikten sonra ilk zinciri örmeden atlıyorum ve diğer kalan 50 tane zincirime sık iğne yapıyorum. İlk zincirimi örmeden atladım. İkinci zincirime battım, ip aldım, çıkardım. 2 ilmek var. Tığ ip aldım ve 2 ilmeği tek seferde tığdan çıkardım. Yani sık iğne yapmış oldum ve bu şekilde bilmeyen arkadaşlarıma sık iğneyi de anlatmış oldum. Her zincirime birer tane sık iğne yapacağım. Sona kadar geleceğim. Sonra bandanamın üstüne sık iğneler geçip bu taraftaki zinciri çekip bu taraftaki bağcığımızı da yapacağım. Şimdi sona kadar sık iğnelerimizi yapalım. Arkadaşlar sık iğnelerimi yaptım zincirimin üstüne. Şimdi bandanamıza geldim. Burada her ilmeğe batıp birer tane sık iğne yapacağım. Bakın trabzan tepelerine batıyorum ve birer tane sık iğne yapıyorum. Bir zincirlik boşluklara da mutlaka batıp birer tane sık iğne yapıyorum. Yani bir tane trabzan tepesine, bir tane boşluğa, bir trabzan tepesine, bir tane bir zincirlik boşluğa, kafesimizin içine, yani bu şekilde tamamını da sık iğne yapacağım sıra sonuna kadar. Sonuna kadar geldim. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bakın son 3 tane trabzanın tepesine battım. Birer tane sık iğne yaptım. Bir tane de sıra sonundaki zincirime yaptım. Ve tamamını sık iğne ile tamamlamış oldum. Daha sonra 51 tane zincirimi çekiyorum. 51 zincirimi çektikten sonra diğer tarafta yaptığım gibi ilk zincir örmeden atlıyorum. İkinci zincire batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonundaki tüm zincirlerime birer tane sık iğnemi yapacağım ve bu taraftaki bağcığı da bitirmiş olacağım. Son sık iğnemi de yaptım. Şimdi ipimi keseceğim artık. İğneyle sabitleyeceğim. Bakın, ek. İpimi şöyle daha sonra örgünün içinden birkaç kere geçireceğim. Tam sağlam olsun diye.
Burada şöyle düğüm atacağım. Ve şimdi tamamen keseceğim. Şimdi bandanamızın büyük bir çoğunluğu hazır. Şimdi bunu süsleme kısmındayız. Süslerini yapacağız, yani çiçeklerini. Evet arkadaşlar, şimdi bandanamızın papatyalarını yapabiliriz. Dilediğimiz rengi alıyoruz. İlk sıramıza batıyoruz. Şurası. İpimizi battığımız yerden çıkarıp üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir çekiyoruz. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 sayıyoruz. 5. zincirimize batıyoruz. İlmek kaydırmayla bir halka oluşturacağız. Yani nasıl? İp alıyoruz. Batırdığımız yerden çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyoruz. İlmek kaydırmayla halkamızı oluşturduk. Üstüne 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Halkanın içine 2 tane ikili trabzan yapacağız önce. Hemen ilk ikili trabzanımızı yapıyoruz. Ve ikinci ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Halkanın içine batıyoruz. İp alıp çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyoruz. Yani ilmek kaydırmayla zinciri buraya sabitliyoruz. Sonra tekrar 3 tane zincir ve tekrar halkanın içine 2 tane ikili trabzan. Toplamda 5 tane bu şekilde yaprak yapacağız. Papatyamız 5 yapraktan oluşacak. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. 3 tane zincirimi çektim ve halkanın içine ilmek kaydırmayla sabitledim. Tekrar 3 zincir ve tekrar 2 tane ikili trabzan ve tekrar 3 tane zincir, halkanın içine ilmek kaydırma. Bakın üçüncü de hazır. 1, 2, 3 zincir, 2 tane ikili trabzan, 1, 2, 3 zincir ve halkanın içine batıp ilmek kaydırma. Dördüncü yaprağımız da hazır ve son yaprağımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir, 2 tane ikili trabzan ve halkanın içine 3 tane zincir yapıp halkamızın içine ilmek kaydırmayla sabitliyoruz. Bakın papatyamız hazır. Daha sonra 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki sıramıza, yani şu boşluğa batıp sık iğne yapıp buraya papatyamızı sabitliyoruz. Bütün bir bandanamızın etrafını bu şekilde papatyalarla döneceğiz. Bir kere daha birlikte yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5 saydım. 5. zincirime battım ve ilmek kaydırmayla halkamı oluşturdum. Sonra üstüne 3 zincir çektim. Halkanın içine batıp 2 tane ikili trabzan yaptım. Sonra 3 zincir, halkanın içine batıp ilmek kaydırmayla zinciri sabitledim ve ilk yaprağımı oluşturdum. 3 zincir çekip ikinci yaprağıma başladım. 3 zincirden sonra 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Sonra tekrar 3 zincir çekip halkaya battım. İp alıp çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçirdim. Yani ilmek kaydırmayla sabitledim. Şimdi 3. yaprağımı yapıyorum. Sonra 4. yaprağım. Ve şimdi son yaprağımı yapacağım. 3 tane zincirimi çektim. Halkama battım. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Son kez 3 zincirimi çektim. Halkaya batarak ilmek kaydırmayla
sabitledim. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın 5 tane yaprağım oluştu. Üç zincir çekip bir sonraki sıraya, yani şu boşluğa batıp sık iğneyle ikinci çiçeğimi de, papatyamı da buraya sabitledim. Şuraya sabitleyememişim. Tekrar sabitleyeyim. Bir dakika. 3. Evet. Şöyle çekeyim de. Evet arkadaşlar. Bu şekilde dediğim gibi papatyalarımızı yapacağız. Bütün bir etrafına papatya döneceğiz. Her papatyayı tekrar anlatmayacağım. Çünkü hepsi birbirinin aynısı. Anlamadığınız bir yer olursa videoyu geriye sarıp izleyebilirsiniz. Hızlı geliyorsa size yavaşlatabilirsiniz. Yavaş geliyorsa hızlandırabilirsiniz. Hazır video arkadaşlar. Üzerinde bütün işlemleri yapıp rahatlıkla izleyebilirsiniz. Ben şimdi bu şekilde bütün papatyalarımı öreceğim. Daha sonra size son halini de göstereceğim. Dediğim gibi böyle tek renk yapabilirsiniz. Ebruli çalışabilirsiniz. Tamamen sizin görsel zevkinize kalıyor. Ama çok güzel bir bandana oluyor. Ben böyle papatyalı kağıt ipten şapka çalışmıştım yıllar önce. O da çok güzel olmuştu ve çok sevilmişti. Kanalımda hatta tarifi duruyor var. 4. Şimdi 5.'yi yapıyorum. Şöyle bunu da sabitleyeyim. Size göstereyim. Bakın 3 zincir çektim. Bir sonraki sıraya sık iğne ile sabitledim. Şöyle papatyalarımı da düzelttim. Bakın böyle duracak. Ben böyle sık sık seviyorum. Dilerseniz biraz ayrık ayrık olsun isterseniz bir sonraki sıraya değil, bir sıra atlayıp sonraki sıraya batıp daha da aralarında mesafe sağlayabilirsiniz. Ben böyle yoğun sevdiğim için bu şekilde yapıyorum. Şimdi tamamlayalım. Son haline bakalım birlikte. Evet arkadaşlar bakın papatyalarımı tamamladım. Şahane oldu. Üst üste her sıraya batarak yapacaktım ama çok denk geldi papatyalar. Birbirini çok kapattı. O yüzden vazgeçtim. Geri söktüm. Bir sıra atlayarak yaptım papatyaları. Bakın şöyle göstereyim. Bir sıra atladım, sonrakine battım şeklinde yaptım. Böyle daha güzel oldu görüntüsü. Şimdi son papatyamı yaptım. Artık ipimi kesiyorum. Bandanam hazır. Benim kullandığım bu sarı renk tam net sarı değil. Böyle hafif böyle hardala benziyor. Hardal sarısı gibi. Ama çok güzel bir sarıymış. Çok da güzel durdu. Şöyle ipi bir miktar yürüteceğim papatyanın içinden. Son kez düğüm atıp keseceğim. Toplamda 50 gram yeterli oluyor arkadaşlar. Ama papatyaları sıraları atlamadan her sıraya yaparsanız 50 gramından biraz fazla gider. Şöyle keselim. Gerçekten çok güzel oldu. Çok beğendim. Buna güzel de bir çanta yapmak lazım bence. Bakın efsane güzel oldu. Bu yetişkin bandanası. Dilerseniz çocuklar için de yapabilirsiniz. Çocuklar için yapmanız gereken tek şey yaklaşık 5-6 sırayı örmemek. Yani 30 santim ulaştığında bırakabilirsiniz. Şahane oluyor. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Dediğim gibi Instagram sayfamda kanalımla aynı isimde. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.